Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, misafirlerinize hazırlayabileceğiniz harika bir tarifle geldim. İster kanepe, ister sandviç, ister hamburger deyin. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimizin köftesi için gerekli malzemeler: 1 su bardağı yeşil mercimeği şöyle bir yıkayıp getiriyorum. Yani hiç önceden ıslamadım, sadece yıkadım. Tencereye alalım. 1 su bardağı yeşil mercimeğe 5-6 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim ve ocağa alalım. Tarifimi benim gibi baştan sona yaparsanız aşamalı olarak hepsi aynı anda bitiyor. Belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Ocağa aldık. Kaynamaya başladıktan sonra orta dereceye kısalım. 25 dakika kaynatalım. Mercimek kaynarken hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, şöyle 1 dolu yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kısa bir süre karıştıralım. 1-2 dakika kadar tezgahta bekletelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, mayanın tamamen erimiş olması gerek. Mayamız erimiş, hiçbir maya içinde yok. 1 tane yumurta akı, 1 yumurta sarısını kenara ayıralım yüzeyine sürmek için. 1 tatlı kaşığı tuz ve 3,5 maksimum 4 su bardağı kadar da unumuzu ilave ederek şöyle bir karıştıralım. İlk etapta bir kısmını ekleyin. Yani 3 su bardağını bir ekleyin. Kaşığınızla kabaca bir toparlayın. Tam bu aşamada 75 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ekleyip yoğurmaya başlayalım. Tereyağı çok önemli tarifimizde. Mutlaka lütfen atlamadan ekleyin. Çünkü tereyağı o sandviç ekmeğine o muazzam yumuşaklığı sağlıyor. Tereyağı ekledim ve iyice seri bir şekilde önce elimle sıkarak sonra da yumruklayarak 5 dakika yoğurdum. Lütfen yoğurun, çünkü hamurumuz ne kadar yoğurursanız o kadar kaliteli ve güzel bir hamurumuz olur. Baktım ki elimin altında hala çok cıvık. Kenara ayırmış olduğum 1 su bardağı undan böyle görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde ilave ettim ve yoğurmaya başlıyorum. Toplam 5 dakika yoğurdum ama size atlamadan gösteriyorum hamur nasıl elimde toparlanıp kaseyi topladı. 5 dakikanın sonunda orta yumuşaklıkta elimize yapışmayan parolamız nedir? Fıstık gibi bir hamur yoğurduk. Yumuşaklığını şimdi size detaylı olarak göstereyim. Böyle çok yumuşak, çok güzel bir hamurumuz var. Mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Bıraktıktan sonra ocağa yeşil mercimeğimizi almıştık. Yaklaşık 25 dakikadır orta derecede kaynıyor. Test etmek için ister elinizle sıkın veya benim gibi tahta kaşıkla tencerenin duvarına mercimeği şöyle bir ezin. Ezilebiliyorsa tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Yani iyice pişmesi gerekli. 25 dakika ideal bir süredir. Şimdi ocaktan alalım ve güzelce mercimeğimizi süzelim. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, inanın ki bu köfteyi yapın. Yani benim ikram ettiğim kardeşlerim, gelinimiz ne olduğunu çözemediler. Et var o kesin de başka ne var dediler. Mutlaka denemenizi isterim. Mercimekte hiç su kalmayacak şekilde şöyle görüyorsunuz, tahta kaşıkla da böyle basarak suyunu tamamen çıkardım. Yoğurma kasemizi alalım. Henüz mercimeğimiz çok kaynar. Yani bu kaynarken malzemeleri ekleyemeyiz. Yumurta pişer, soğanımız da sası bir tat verir ve lezzetli olmaz. Şöyle onun bir kenarlara açalım. Onu hemen kenara alıyorum. Diğer malzemelerimi hazırlarken zaten soğuyor. Mercimeğimizin içine iç harcı olarak 1 tane gördüğünüz gibi kocaman bir soğan, bir el blenderı kullanıyorum ben. İsterseniz tahtada da ince ince kıyabilirsiniz. 1 tutam maydanoz, onu da daha önce yıkayıp temizleyip hazırlamıştım. Onu da üzerine ekliyorum. Şöyle maydanozla soğanı aynı anda çekerseniz soğan çok güzel dağılıyor. Bunu da hemen belirteyim. Lahmacuna da aynı tekniği kullanıyorum. Güzelce çekiyorum. İç harcımız da hazır. Mercimeği bir kontrol edin. Biraz ılınmış olmalı. Yani kaynar olmasın. Zaten bu süre zarfında ılınıyor. İçerisine 1 tane yumurta ve daha önce hazırlamış olduğumuz soğanla maydanozumuzu ilave edelim. Baharat olarak ben
Baharatlarımız 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı acı pul biber ve 1 çay kaşığın ucu kadar da köri ilave ettim. İsteğe bağlıdır. Acı ve köriyi isteğe bağlı ekleyebilirsiniz ama çok yakışıyor. 1 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyelim. Hepsini bir kabaca karıştırıyorum. Şimdi kıvam alması için sevgili arkadaşlarım galeta unumuz var. Ama galeta ununu kontrollü ekleyin. Yani belli bir ölçü veremiyorum. Çünkü mercimeği nasıl süzdünüz, sulu mu bıraktınız, susuz mu bilemem. O yüzden ben size her zaman olduğu gibi püf noktalarıyla veriyorum. İlk etapta ben 2 yemek kaşığı ilave ettim. Baktım hala cıvık. Tekrar 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Yine bir şöyle tahta kaşıkla karıştırdım. Toplamda 6 yemek kaşığı galeta unu ilave ettim. Bu arada galeta ununu kendim yaptığım için size farklı görünebilir. Ev yapımı. Hazır kullanıyorsanız lütfen ölçüyü dengeleyin. Daha sonra elimle iyice yoğuruyorum. Biliyorsunuz galeta unu biraz bekleyip çekişmesi lazım. Şu anda istediğimiz kıvama getirdik. Ama bir dinlendirelim. Bir 10-15 dakika kadar iyice galeta unu çekişmiş olsun. Bir 15 dakika bekledim. Galeta unu da iyice sıvıların hepsini çekti. Şimdi şekil vermek için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Onu elime buluyorum. Elime buladıktan sonra büyüklüğü ve şekli tamamen size kalmıştır sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben bunu misafirlerinize sunum yapabilmeniz için hazırladığım için 2 farklı şekilde yapacağım. Bir tanesini minik minik köfteler halinde yapıyorum. Bunlarla sandviç veya hamburger yapacağız. Bazılarını da bildiğimiz köfte formunda oval ve uzun şeklini yapıyorum. Bunu da bir meze olarak masaya getirebilirsiniz. Yuvarlakları bitirdim. Onu kenara alıyorum. Kalan harç ile de mezemiz olacak. Daha sonra bunları kızartınca masaya meze olarak getiriyorsunuz. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Yine elimi sıvı yağ batırarak ince uzun bildiğimiz klasik köfte formunu veriyorum. Daha doğrusu köfte şekline. Ben arada bir Almanca kelimeler kullandığımda kusura bakmayın, bilinçli yapmıyorum ama mesela form Almanca bir cümleydi. Hemen şekil olarak değiştirdim. Verdiğim bu malzemeden şöyle 2 tane tabağımızla köftemiz çıktı. Ocağa alalım, kızmış olan yağımıza tek tek köftelerimizi bırakalım. Yani sonuçta bu köftede et yok sevgili arkadaşlarım. Sadece 2 tarafını kızartmanız yeterli. Ama yine de çok hızlı kızartmayın. Yağınız kızdıktan sonra ocağı biraz kısın. Daha sonra her 2 tarafını nar gibi kızartıp kenara alabilirsiniz. Bu tarifi siz izlerken hemen anlatmak isterim. Bu tarifi neden hazırladım? Hani misafiriniz geliyor, masanızı hazırladınız, bir büfe hazırladınız veya brunch hazırladınız, artık akşam oturması hazırladınız. Bu uzun süre masada kalabilir. Yani içinde et olmadığı için lezzetinde bir değişiklik, bir bozulma olmaz. Yani birkaç saat rahatlıkla 4-5 saat masanın üzerinde servis masanızda kalabilir. O yüzden size bugün çok kombinasyonlu güzel bir tarif hazırladım. Yuvarlakları bitirdim. Bunları da masamıza meze olarak getireceğiz. İnce uzun şeklinde onları da kızarttım. Bir mutfak havlusu serdiğim servis tabağına alıyorum. Ve bütün köftelerimizi kızarttık. Hazır. Bu arada daha önce mayalayıp da hazırlamış olduğumuz hamburger ekmeğimizin mayası da geldi. Gördüğünüz gibi işlemlerin hepsini aşamalı olarak yapıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunlardan minicik yani cevizden bir tık büyük bezeler alalım. Çünkü bunlar bir sunumluk olacak, bir atıştırmalık olacak. O yüzden çok fazla büyük yapmayın. Birkaç tane yesin, ara ara birkaç tane yiyebilin uzun akşamlarda veya uzun misafirliklerde. Vermiş olduğum bu tariften tam 2 tepsi dolusu mini hamburger ekmeği veya sandviç ekmeğimiz çıkıyor. Hepsini dizdim. Şimdi bir mutfak havlusuyla üzerine hepsini örtelim. Çok önemli bir faktör. Tepsi mayası için 25-30 dakika bekletelim. Bakın sevgili arkadaşlarım 30 dakikanın sonunda tam 3 kat kabardı. Yani ceviz kadar bir beze aldık ama nasıl kabardığını görüyorsunuz. Bir tane yumurta sarımız vardı. İçine 2 yemek kaşığı süt ilave edip açalım. Onu da şöyle bolca sağına soluna akıtarak çok basmadan sürelim. Susam serperek bitirelim. Ve bir diğer önemli püf noktamız sevgili arkadaşlarım. Elinize biraz su alın. Tepsinin üzerine şöyle elinizle çırparak su serpin. Ve önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderelim. Ve 35 dakikanın sonunda ilk tepsimiz fırından çıktı. Lütfen dikkatinizi çekerim.
4 kat kabardı. Diğer tepsiyi de hemen fırına veriyorum. 35 dakika pişiriyorum. 2 tepsimiz de şu anda pişti ve çıktı. Hemen size şöyle bir detaylı göstermek isterim. Bu hamburger ekmeklerini, bu sandviç ekmeklerini yapın, buzluğa atın. Çocuklara da çok büyük bir pratiklik olur. Ve sevgili arkadaşlarım, şöyle gram göstereyim. Tam 28 gram. Yani böyle kocaman göründüğüne bakmayın, içi puf puf. Sandviçlerimizi yapmak için kaşar peyniri, yeşil biber, yeşil zeytin ve sevdiğiniz bir sos kullanabilirsiniz. Köftelerimizi kızarttık. Sandviç ekmeklerimiz hazır. Şimdi süreceğim sosu hemen belirtmek isterim. Çok bilindik bir markanın acılı sosunu sürüyorum. Mayonez de sürebilirsiniz, tereyağı sürebilirsiniz veya sarımsaklı tereyağı yapıp sürebilirsiniz. Tamamen size kalmıştır. Sosu sürdüm. Üzerine bir dilim kaşar peyniri, mercimekli köfte, yeşil biber. Kapatalım kapağını. Bir tane kürdanla sabitleyelim. En üstüne de bir tane yeşil zeytin drape ederek tarifimizin bir kısmını bu şekilde bitirelim. Hemen siz izlerken bir tane daha yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bir tarif yaptık ama masada hem boş şekilde servis edebileceğiniz hem bu şekilde hamburgerleriniz olacak hem de sade bir şekilde sarımsaklı yoğurtla servis edebileceğiniz çok güzel bir hazırlık. İç dokusunu görüyorsunuz. Çok hafif ve çok güzel bir tariftir. Yine sosunu sürüyorum. Kaşar peyniri, köftemiz dönüşümlü olarak yeşil biber ve en üstüne de yeşil zeytin drape ederek bitiriyorum. Ama yeşil zeytin yerine çeri domatesler var ya, böyle minicik, o da çok yakışır. Yani böyle sunumu bile gerçekten şahane görünüyor. Ve bir diğer hamburgerimizi de bu şekilde bitirerek servis tabağına aldım. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere pratik bir şekilde yapabileceğiniz hamburger yaptık. Aynı zamanda mezemizi hazırladık ve sunum için hepsi hazır. Bir sade kızartmış olduğum mercimekli köfteleri de ortasına sarımsaklı yoğurtla servis ediyorum. Çok güzel oluyor ve çok yakışıyor. Hamburgerlerimiz ve bir kısmını da sade olarak sunum olarak hazırladım. Ve büyük bir zevkle şöyle hamburger ekmeğinin doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, yumuşaklığına bakın. Elimle önce iyice böyle size gösteriyorum. Aynı ekmeği hiç değiştirmeden bıçakla kesiyorum. İç dokusuna bakabilirsiniz. Hamur olmak yok. Zerre kadar bir hiçbir şey yok. Bildiğiniz sünger. Zaten 28 gram olduğunu da göstermiştim. Ve biliyorsunuz hamburger yaptık bugün mercimekli. Onu da şöyle bir kestim. Şahane bir lezzetiniz varın, siz tahmin edin. Sevgili arkadaşlarım, 2024'ün son tarifi olarak misafirlerinize sunabileceğiniz böyle iki tarifi çok güzel meç yaparak size güzel şeyler hazırladım bugün. Umarım hoşunuza gitmiştir. 2024'ün bu son tarifinde hepinize 2025'in hayırlı, uğurlu, güzel bir yıl olmasını dilerim. 2025'te tekrar tariflerimle buluşmak üzere. Şimdiden hepinize mutlu, hayırlı, güzel yıllar dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.